Bu ispatları birazdan göreceğiz. Ama önce gelin zamanın hıza bağlı olarak ne oranda yavaşladığını, Albert Einstein'ın nasıl dahiyane bir biçimde formülize ettiğini hep birlikte görelim. Hareket eden trene göre ışığın tavana ulaşma zamanına t üssü diyorum. Y mesafesi ışığın c sabit hızıyla t üssü süresinde aldığı mesafedir. Duran sisteme yani yere göre ışığın tavana ulaşma zamanına da t diyorum. Z mesafesi ışığın c sabit hızıyla t süresinde aldığı mesafedir. Yine yere göre trenin aldığı x mesafesi trenin v hızıyla t süresinde aldığı yoldur. X, y ve z mesafelerinin c, v, t ve t üssü cinsinden karşılıklarını Pisagor denkleminde yerlerine koyduğuma göre artık sadeleştirmelerime geçebilirim. Hedefimiz yerde geçen zamanı belirten t terimini denklemin bir tarafında yalnız bırakmak. Önce v çarpı t kare terimini denklemin sağ yanına alıyorum. Sonra parantez içindeki terimleri çarpma olduklarına dayanarak parantezden kurtarıyorum. Denklemin sol yanına da aynı işlemi yapıyorum. Denklemin sağ yanında eksi işaretiyle ayrılmış olan çarpımların her birinde t kare terimini görünce bu terimleri t kare parantezine alıyorum ve c kare eksi v kare terimini bir çırpıda denklemin soluna alıp t kare terimini sağda yalnız bırakıyorum. Denklemim büyük ölçüde sadeleşti ama Einstein'ın formülüne ulaşmak istiyorsam biraz daha sadeleştirmeliyim. Çünkü Albert Einstein doğanın çok basit yasaları olması gerektiğine inanırdı. Bir bayağı kesirde pay ve paydayı aynı sayıya böldüğümüzde sonucun aynı olacağını biliyoruz. O halde neden tamamen keyfi bir biçimde payı ve paydayı c kareye bölmüyoruz? Bu şekilde c kare terimleri birbirini götürecek ve payda sadece t kare terimi kalacak. Payda kısmına gelince orada çıkartma işlemi olduğundan direkt götüremem. Fakat bu yazım şeklinin şununla tamamen aynı olduğunu gayet iyi biliyorum. C kare bölü C karenin de 1 olduğunu bildiğimden onu da ortadan kaldırıyorum. Geriye son bir işimiz kalıyor. Denklemin her iki yanının da karekökünü almak. Sol yandaki terimin tamamının karekökünü almak yerine pay ve paydayı ayrı ayrı kök içinde yazabilirim. Ve işte t kare ile karekök gidince, t üssü kare ile de bu karekök gidince voilà! İşte formülümüz hazır. Şimdi gelin bunu bir örnek üzerinde deneyelim. Damla ve Serap ikiz kardeştir ve her ikisi de aynı yaştadır. Damla bir uzay aracına bindirilip ışık hızına yakın bir hızda 24 saat seyahat ettikten sonra dünyaya dönüyor. Damla geri geldiğinde Serap kaç yaşında olacaktır? Akıl almaz, öyle değil mi? Ama olanlar tamamen fiziksel gerçeklerdir. Doğada bir sınır hızı olması ve bu sınır hıza yaklaşıldıkça uzunlukların kısalması ve zamanın daralması fiziksel dünyamızın temel bir özelliğidir. Bu gibi uzay deneylerini şüphesiz gerçekleştirebilmemiz mümkün değildir. Ancak şu ana kadar yüksek hızlarla yapılan deneylerin tamamı Einstein'ın tamamıyla hayal deneylerine dayalı olan kuramıyla birebir örtüşmektedir.